Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle GeForce RTX ekran kartlarında nasıl Undervolt yapılır onu göreceğiz. Ayrıca bunu oyunlarda test ederek de ne kadar işe yarayıp yaramadığını da beraber inceleyeceğiz. Ben EVGA'nın RTX 3070 Ti FTV3 modeli ekran kartını kullanıyorum. Kendi ekran kartıma göre ayarlarımı yaptım. Şimdi size de mantık olarak nasıl yapıldığını anlatarak sizin de kendi ekran kartı modelinize göre bir ayar bulmanızı ve onu kullanmanızı sağlamaya çalışacağım. Öncelikle ekran kartım şu anda default ayarlarda. Ayar yapabilmemiz için MSI Afterburner programına ihtiyacımız var. MSI'nin kendi sitesinde zaten ücretsiz olarak yayınlanan bir program. MSI Afterburner geldikten sonra default olarak bu iki özellik açık değildir. Bu ayarları yapabilmemiz için voltaj kontrolünü aç ve voltaj takibini aç sekmelerine tik koyuyoruz. Daha sonra isterseniz benimle aynı arayüzü kullanmak için bu temayı seçebilirsiniz. En azından daha kolay ayar yaparsınız beni izleyerek. Daha sonra Windows başlangıcında MSI'nin de çalışması için, Afterburner'ın da çalışması için buraya seçeneklerden 10 yapıyoruz. Şimdi default ayarlarda mesela bir oyunla test edelim bakalım ekran kartı sıcaklıklarımız ne kadar. Öncelikle ekran kartımızı Cyberpunk'ta 2K yüksek ayarlarda, ultra ayarlarda bir test edelim. Evet, şu anda ekran kartımızın default ayarlarıyla Cyberpunk'ta bütün ayarlar, bütün grafikler sonda. Ray Tracing kapalı şekilde. Bütün ayarlar ultra ve yüksekte. 2K'da test ediyoruz. Şimdi oyunumuzda birazcık gezelim, ekran kartımızı birazcık zorlayalım. Şu an ekran kartımız 66 derecelerde geçiyor. The best way they know how. Urging citizen vigilance. NC, back with you so soon? How's your 67 dereceye afternoon? geldi. Is it a mirage? A hologram? No, my friends. It's clear, open skies. But don't take it from me. Get out there and enjoy the sun. Gördüğünüz gibi genel FPS'imiz 80-90 arasında geziyor. Ekran kartımız 69 dereceyi gördü şu anda. Evet, ekran kartımız 70 dereceye geldi. ...97, 95, 92 FPS'lerde 71 dereceye geldi ekran kartımız. Birazcık daha test edeceğim. Şöyle biraz şehre uzaktan bakalım. Evet, 71-72 derecede artık soğutma performansı sağlamaya başlıyor. %76 fanla ekran kartımız 72 derecede çalışıyor. Evet arkadaşlar, ekran kartımız default ayarlarda oyunda kaç dereceyi gördü? Hep birlikte test ettik. Yaklaşık 71-72 derecelerde çalışan. Zaten aslında kendisi iyi bir ekran kartı. Ben gayet memnunum, ancak Undervolt işlemi yaptıktan sonra daha da iyi oluyor. Kasa içi serinliğimiz daha da güzel oluyor. Öncelikle ayarlara başlangıçında nelere dikkat etmeliyiz? Oradan başlayalım. Öncelikle techpowerup.com sitesinden kendi ekran kartı modelimizi bularak burada boost clock olarak ekran kartımızın işlemcisinin kaç MHz'de çalıştığı ile ilgili bilgimizi alıyoruz. Burada benim ekran kartım 1860 MHz'de çalışıyormuş boost clock'ta. Daha sonra bu bilgiyi aklımızda tutarak MSI Afterburner'a geri dönüyoruz. MSI Afterburner'da biz Core Clock ayarı yapacağız. Onu da Curve Editor ile yapacağız tabii ki. Şimdi fabrika çıkışında ekran kartımız bu şekilde voltaj ayarlamasıyla geliyor. Tabii her ekran kartının kalitesi fabrika çıkışında aynı olmadığı için bazen gereğinden fazla voltaj veriyorlar. En kötü kalitede çıkmış ekran kartına göre ayar yapıyorlar.
Tabii ne kadar voltaj verirlerse ekran kartımız da o kadar ısınıyor. Biz ekran kartımızı test ederek ne kadar az voltaj vererek o ekran kartında aynı performansı alabileceğimizi test de buluyoruz. Daha sonra o ayarları kaydederek o ayarlarda kullandığımız sürece ekran kartımıza gereksiz elektrik voltajı vermemiş oluyoruz. Gereksiz elektrik voltajını vermediğimiz için de ekran kartımız gereksiz yere ısınmamış oluyor. Öncelikle dikkat etmemiz gereken konu neydi? 1860 MHz'de boost clock'ta çalışıyor bizim kendi ekran kartımız. Onu aklımızda tutuyoruz. Önemli bir bilgidir. Daha sonra ekran kartımızın kendi fabrika çıkışından kaç MHz core clock'la başladığını da aklımızda tutuyoruz. Gördüğünüz gibi 1200 MHz yazıyor bizde. 1200'den 1860-1900'lere kadar çıkıyor. Voltajımız da 700 voltajla başlayıp daha sonra 1125'lere kadar, 1180'lere kadar da çıkıyor. Bunu da zaten oyunlarda test ettiğimizde ya da Fullmark'ta test ettiğinizde kendi ekran kartınızın da bu grafiğe uygun şekilde çalıştığını tespit edebilirsiniz. Daha sonra ne yapıyoruz? Biz core clock'umuzu 300 MHz düşürüyoruz ve uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi default olarak bu ayarlarda çalışan ekran kartımız 300 MHz olarak tamamen aşağıya düşmüş durumda. Tabii bu bizim performansımızı da düşürür. Voltajımızı düşürdüğü gibi. Burada ne yapıyoruz? Burada hemen başlangıç değerimiz olan 1200 MHz'e ekran kartımızın başlangıcını çekiyoruz tekrar. Uygula dediğimiz zaman grafiği bu şekilde MSI Afterburner kendisi düzenliyor. Daha sonra burada voltajımız yüksekten düşüğe doğru sıralıdır. Burada siz mesela 1100'de maksimum değeri gören voltajlarda siz deneye yani takriben sizde de büyük ihtimalle 875, 900, 825 arasında bir değerde mutlaka stabil bir çalışma performansı göreceksinizdir. Ben deneye 825'e kadar çalışabildiğini ekran kartımın gördüm. Burada 825'teki ayarımızı biz sol taraftan takip ederek ekran kartımızın çalışma normal çalışma core clock hızı olan 1860'a kadar çekiyoruz. Ben bu voltajda 1860'a çektiğim zaman bazı oyunlarda sorun yaşadım. Dolayısıyla ben 60 MHz daha düşürdüğümde hiçbir problem kalmadığını gördüğüm için ben 1800'e çekiyorum. 60 MHz'lik bir core clock'ta bizim performansımızda bana hiçbir şey kaybettirmediği için o kaybı da göze alıyorum ve 1800'de sabit tutuyorum burayı. Grafiğimiz bu şekilde değişmiş oluyor. Gördüğünüz gibi 1800 MHz'de yani ekran kartımızın zirve olan core clock hızına 0.825 voltajında çıkmış oluyoruz. Daha önce 1100 voltajda çıkıyorduk. Dolayısıyla bu düşüklükte bize ısıda fark edecektir. Şimdi bir de bu ayarlar uygulandıktan sonra ekran kartımızın memory clock'unu 100 MHz yükseltiyoruz. Bunu 150, 200, 250, 300 şeklinde de uygulayabilirsiniz. Ben çok fazla ihtiyacım olmadığı için zaten ekran kartım GDDR6X olduğu için zaten yüksek memory clock hızına sahip olduğu için çok fazla yükseltme gereği duymadım. Bu bizim bir miktar kaybettiğimiz performansı yerine getirecektir. Ekran kartımız şu an boşta, fanlar kapalı, 41 derecede çalışıyor. Bu ayarları uyguladıktan sonra kaydediyoruz. Kayıt tuşuna basıp herhangi bir profil seçtiğinizde o şekilde kaydeder. Bir de bu şekilde oyun testine girelim. Aynı oyununuzu aynı özelliklerle bir de bu şekilde test edelim. Oyunumuza geri dönelim. FPS gördüğünüz gibi hala 90-85 civarında geziyor ve ekran kartı sıcaklığımız sanki sihir yapılmış gibi birden 62-61 derecelere düştü. FPS'ten hiçbir kayıp yaşamadığımız halde ekran kartı sıcaklığımız aniden 10 derece 12 derece düştü. Zaten Undervolt'un bütün mantığı da bu şekilde ilerliyor. Performanstan hiçbir kayıp vermeden ekran kartımızın sıcaklığını düşürmeye çalışıyoruz verdiğimiz voltajda. Gördüğünüz gibi ne yaparsak yapalım ekran kartımızı 60 derecenin üzerine çıkaramayız. Hatta yer yer 59-58'lerde düştüğü olur. Hatta ben biraz daha zorlayayım. Biraz da çatışma falan yapalım.
Gördüğünüz gibi 59 derece sabitli ekran kartımız hala 2K ve yüksek grafiklerde sabit bir şekilde oynatabiliyor bize bu oyunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran kartımızda yaptığımız ayarlarla performanstan hiçbir kayıp yaşamazken yaklaşık 10-11 derece kadar sıcaklık düşüşü elde ettik. Bu tabi çok fazla incelenmeden yapılmış olan ayarlardır. Siz kendi ekran kartınızda voltajı düşürebileceğiniz kadar maksimum derecede düşürerek performanstan kayıp vermeden ve ekran kartını herhangi bir hataya sürüklemeden en fazla ne kadar voltaj düşürebileceğinizi kendiniz test ederek bulacaksınız. Ekran kartı eğer voltaj ve işlemci arasında bir uyumsuzluk yaşarsa zaten o an kendini hemen kapatıp açacaktır. Sizin Windows'unuz kapanmadan bile ekran kartı ayarlarınız eski haline getirebileceksinizdir. Testi kapatarak ya da ekran kartının yükünü boşaltarak, o an oyun açıksa onu kapatarak, test açıksa onu kapatarak. Daha kötü bir çökme yaşarsanız bilgisayarınızı kapatıp CTRL tuşuna basılı tutarak açarsanız tekrar ekran kartınız default ayarlarda başlayacaktır ve tekrar o ayarları daha makul seviyelere çekebilmenize yardımcı olacaktır. Bu şekilde ayarlarınızı yaptıktan sonra lütfen yorumlara elde ettiğiniz sıcaklık düşüşlerini bizimle paylaşırsanız siz de bu yapılan işlemin ne kadar işe yarayıp yaramadığını hep birlikte takip edebilmiş oluruz. Ayrıca ekran kartı modelinizi ve yaptığınız işlemi aşağıda yorumlarda paylaşırsanız diğer bu konuda yardım isteyen arkadaşlarla da faydalı olacaktır. Onlar da kendi ekran kartlarını yorumlarda bularak aynı sizin uyguladığınız işlemleri uygulayarak sıcaklık düşüşü yaşayacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha sonra ekipman incelemeleri, oyun incelemeleri gibi bir takım içeriklerle tekrar sizlerle buluşacağız. Hepinize iyi oyunlar dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.